Kışın son günleriydi. Evin babası arka bahçedeki karların üzerinde bir dizi ayak izi fark etti. İzler karanlık ormandan çıkıyor ve doğrudan eve doğru geliyordu. Ama tuhaf bir şey vardı. Geri dönen hiçbir iz yoktu. Ev sahibi bunu polise anlatmadı. Kendi çözebileceğini sandı. Birkaç gün sonra komşular o evin bacasından tüten dumanı gördü. Her şey normal görünüyordu. Biri sobayı yakmış, ahırdaki hayvanları beslemişti. Ama içerideki 6 kişinin tamamı çoktan vahşice katledilmişti. Bu 100 yıldır çözülemeyen Hinterkaifeck katliamı. İzler bulundu, kanıtlar bulundu ama 6 kişiyi katleden o gölgenin kim olduğu asla bulunamadı. Çünkü bu hikayedeki asıl dehşet katilin kim olduğu değildi. Asıl dehşet soruşturma derinleştikçe herkesin aklına kazılan o korkunç ihtimaldi. O gece katil kapıyı kırıp içeri girmemiş olabilirdi. Çünkü belki de zaten evin içindeydi. 1922 yılının baharında Almanya'nın kırsalında küçük bir çiftlik vardı. Münih'in yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde. Bavyera'nın tenha bir köşesinde. Yakınlarda büyük bir şehir yoktu. Kalabalık yoktu. Sadece ormanlar, tarlalar ve aynı evde yaşayan 6 kişi. O dönemde bölgedeki yollar bugünkü gibi değildi. Telefon yaygın değildi. Gece olduğunda çevre tamamen karanlığa gömülüyordu. En yakın komşular bile yüzlerce metre uzakta yaşıyordu. Hinterkaifeck de bir köy değildi, bir kasaba da değildi. Sadece birkaç yapının bulunduğu küçük, izole bir çiftlikti. Çevresinde tarlalar, arkasında yoğun ormanlar uzanıyordu. Özellikle geceleri burası dünyanın geri kalanından kopmuş gibi görünüyordu. Bir yardım çığlığını duyabilecek insan sayısı son derece azdı. Ama bir yabancının uzaktan izlemeden yaklaşabilmesi oldukça mümkündü. Evin yapısı da ayrıca önemliydi. Ev, ahır ve samanlık birbirine bitişikti. Aile gece bir ses duyduğunda dışarı çıkmak zorunda değildi. Evin içinden doğrudan ahır tarafına geçilebiliyordu. Bu da şu anlama geliyordu. Biri ahırda saklanıyorsa ya da doğru anı bekliyorsa kurbanları tek tek oraya çekmesi mümkündü. Sonra bir gün insanlar bir şeylerin ters gittiğini fark etmeye başladı. Çiftliğin küçük kızı okula gitmemişti. Postalar kapının önünde birikiyordu. Kimse dışarı çıkmıyordu. Ama çiftlik tamamen terk edilmiş gibi de görünmüyordu. Komşular bacıdan duman çıktığını gördüklerini söylüyordu. Hayvanların sesi duyuluyordu. Sanki içeride hala birileri vardı. Birkaç gün sonra insanlar kapıyı açtığında korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Evde yaşayan 6 kişinin tamamı öldürülmüştü. Ama asıl soru bu değildi. Asıl soru şuydu. Eğer evdeki herkes ölmüşse bacıdan çıkan dumanı kim yakmıştı? Hayvanları kim beslemişti? Ve neden bazı insanlar çiftlikte hala birilerinin yaşadığına inanmıştı? Çiftlikte 6 kişi yaşıyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir çiftçi ailesi gibi görünüyorlardı. Ama köyde yaşayan insanlar onları uzun zamandır tanıyordu ve çoğu bu ailenin normal olmadığını düşünüyordu. Ailenin başında 63 yaşında Andreas Gruber vardı. Bölgede çalışkan bir çiftçi olarak biliniyordu. Ancak sert mizacıyla da tanınıyordu. Öfkeli, kontrolcü ve insanlarla arasına mesafe koyan biriydi. Çiftliğin neredeyse her şeyi onun kontrolündeydi. Kararlar, para, günlük işler, hatta aile üyelerinin özel hayatları bile. Eşi Katsilya 72 yaşındaydı. Hayatının büyük bölümünü bu çiftlikte geçirmiş, sessiz ve dindar bir kadın olarak tanınıyordu. 35 yaşındaki Victoria Gabriel, Andreas'ın kızıydı. Birkaç yıl önce eşi Karl Gabriel'i Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmişti. Geriye 2 çocuk kalmıştı. 7 yaşındaki küçük Katsilya ve 2 yaşındaki Joseph. Evdeki son kişi ise 44 yaşında Maria Baumgartner'di. Yeni hizmetçiydi. Öyle yeni ki 31 Mart 1922 günü çiftliğe geldiğinde bu onun ilk iş günüydü. Ve kimse bilmiyordu ama aynı gün onun son günü de olacaktı. İlk bakışta bu insanların ortak noktası yalnızca aynı evde yaşamaları gibi görünüyordu. Ancak soruşturma ilerledikçe polis çok daha karanlık bir gerçekle karşılaşacaktı. Çünkü Gruber ailesinin geçmişinde sıradan aile sorunlarından çok daha derin şeyler vardı. 1915 yılında açılan bir davada Andreas ve kızı Victoria hakkında ensest ilişki suçlaması ortaya çıkmıştı. Soruşturma sonunda ikisi de suçlu bulundu ve hapis cezası aldılar. Olay köyde büyük yankı uyandırdı. Artık insanlar yalnızca dedikodu yapmıyordu. Ortada mahkeme kayıtları ve bir karar vardı. Yıllar sonra başka bir soru daha gündeme geldi. 2 yaşındaki Joseph'in babası kimdi? Çocuk Victoria'nın eşi Karl'ın ölümünden yıllar sonra dünyaya gelmişti. Bazıları babanın komşu çiftçi Lorenz Schlettenbauer olduğunu düşünüyordu. Victoria ile Lorenz bir dönem ilişki yaşamış, hatta evlenmeleri bile konuşulmuştu.
Lorenz bir süre sonra Joseph'in babası olduğunu kabul etmişti. Ancak ilişki bozulmuş ve evlilik gerçekleşmemişti. Fakat köyde çok daha rahatsız edici bir söylenti dolaşıyordu. Bazı insanlar Joseph'in babasının Lorenz değil, Andreas Gruber olduğunu düşünüyordu. Bu iddia hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı. Ama geçmişteki mahkeme kararı nedeniyle insanlar bunu tamamen imkansız da görmüyordu. Sonuç olarak Hinterkaifeck çiftliğinde yaşayan insanlar yalnızca aynı çatı altında yaşamıyordu. Aralarında yıllardır biriken sırlar, utanç, kırgınlıklar ve çiftliğin dışındaki insanların bile bildiği büyük bir gerginlik vardı. Bu nedenle cinayetlerden sonra polisler doğal olarak şu soruyu sordu. Katil dışarıdan gelen biri miydi, yoksa bu ailenin karanlık geçmişiyle bağlantılı biri miydi? Cevap hiçbir zaman kesin olarak verilemedi ama çok geçmeden ortaya çıkan bazı olaylar dosyayı aile içi bir trajediden çok daha tuhaf bir noktaya taşıyacaktı. Bugün geriye dönüp baktığımızda Hinterkaifeck dosyasını ürkütücü yapan şey yalnızca cinayetler değil, cinayetlerden önce yaşananlar. Çünkü olaydan günler, hatta haftalar önce çiftlikte açıklanması zor şeyler yaşanmaya başlamıştı. O sırada bunların hiçbiri tek başına büyük bir tehdit gibi görünmüyordu. Ama hepsi bir araya getirildiğinde ortaya oldukça rahatsız edici bir tablo çıkıyordu. Her şey birkaç ay önce başladı. Çiftlikte çalışan hizmetçi geceleri tuhaf sesler duyduğunu söylemeye başlamıştı. Tavan arasından gelen ayak sesleri, sürüklenme sesleri, evde birilerinin dolaştığını düşündüren sesler. Kadın bunu defalarca dile getirdi. Andreas tavan arasını kontrol etti, bir şey bulamadı ve konuyu kapattı. Belki hayatı boyunca her sorunu kendi çözmeye alışmıştı ve yaşananları birbirinden bağımsız olaylar olarak gördü. Ama hizmetçi ikna olmamıştı. Bir süre sonra korkusuna daha fazla dayanamadı ve içi bırakarak çiftlikten ayrıldı. Sonradan verdiği ifadelerde evde sürekli rahatsız edici bir his olduğunu, sanki birileri onları izliyormuş gibi hissettiğini söyleyecekti. Cinayetlerden sonra insanlar bu olaya yeniden bakıp aynı soruyu soracaktı. Ya kadın gerçekten bir şey duymuşsa, ya tavan arasında gerçekten birisi varsa. Ama gariplikler bununla sınırlı değildi. Mart 1922'nin son günlerinde Andreas çiftlik arazisinde daha önce hiç görmediği bir gazete buldu. Münih'ten geliyor. Sorun şuydu ki evde hiç kimse bu gazeteye abone değildi. Komşulara sordu, onlar da değildi. Postacı gazetenin kendisine ait olmadığını söyledi. Kimse gazetenin oraya nasıl geldiğini açıklayamadı. Çok kısa süre sonra bundan daha garip bir şey yaşandı. Bir sabah Andreas evin arka tarafındaki karların üzerinde ayak izleri fark etti. İzler ormandan geliyordu. Doğrudan çiftliğe ulaşıyordu. Ama ortada tuhaf bir durum vardı. Geri dönüş izi yoktu. Sanki birisi ormandan çıkmış, çiftliğe gelmiş ve bir daha hiç ayrılmamıştı. Andreas durumu komşularına anlattı. Bazıları polise haber vermesini önerdi ama Andreas bunu yapmadı. Birkaç gün sonra evin anahtarlarından biri kayboldu. Aile günlerce aradı. Bulamadı. Anahtar ortadan kaybolmuştu. Ayak izleriyle birlikte düşünüldüğünde bu detay soruşturmacılar için çok farklı bir anlam kazanacaktı. Eğer birisi gerçekten çiftliği izliyorsa kaybolan anahtar ona içeride dolaşma imkanı vermiş olabilirdi. Son işaret ise çiftlikte motor kulübesinin kapısında ortaya çıktı. Andreas zorlanma izleri fark etti. Birisi içeri girmeye çalışmış gibiydi. Ancak içeriden hiçbir şey çalınmamıştı. Para yerindeydi, eşyalar yerindeydi. Bu da olayı daha da tuhaf hale getiriyordu. Normalde bir hırsız bir şey almak için gelir. Burada ise sanki amaç başka bir şeydi. Sanki birisi çiftliği tanımaya, rutinleri gözlemlemeye, belki de giriş yollarını test etmeye çalışıyordu. Gruber ailesi bütün bu olayları birbirinden bağımsız şeyler olarak gördü. Bir hizmetçinin korkuları, yanlış bırakılmış bir gazete, kar üzerindeki ayak izleri, kaybolan bir anahtar, zorlanmış bir kapı. Açıkçası burada beni rahatsız eden şey olayların kendisi değil. Bu olayların birbirine ne kadar yakın zamanda yaşanmış olması. Tek başlarına bakıldığında sıradan görünüyorlar. Ama hepsini yan yana koyduğumuzda ortaya çok farklı bir tablo çıkıyor. Ve birkaç gün sonra yaşanacaklardan sonra polis bütün bu olayları yeniden inceleyecek, ilk kez şu ihtimal ortaya çıkacaktı. Ya bunların hiçbiri tesadüf değilse, ya birisi günlerdir, hatta haftalardır Hinterkaifeck çiftliğini izliyorsa. Ve daha da kötüsü, ya o kişi zaten çiftliğin içindeyse. 31 Mart 1922 Cuma günü Hinterkaifeck çiftliğinde gün sıradan başlamış gibi görünüyordu. Sabah hayvanlar kontrol edildi, günlük işler yapıldı, tarlalarla ilgilenildi. Görünüşe göre kimse birkaç saat sonra yaşanacaklardan haberdar değildi. O gün yeni hizmetçi Maria Baumgartner işe başlamak için çiftliğe geldi. Yanında kız kardeşi de vardı.
Maria eşyalarını yerleştirdi, aileyle tanıştı. Bir süre sonra kız kardeşi ayrıldı. Daha sonra vereceği ifadede çiftlikte ilk bakışa dikkatini çeken olağanüstü bir şey olmadığını söyleyecekti. Ayrılırken herhangi bir tehlike hissetmemişti. Ama bilmeden çok önemli bir şeye tanıklık etmişti. Çünkü araştırmacılar daha sonra Maria'nın kız kardeşinin Gruber ailesini canlı gören son kişilerden biri olduğunu fark edecekti. Gün ilerledikçe çiftlikte hayat normal şekilde devam etti. En azından dışarıdan bakıldığında öyle görünüyordu. Ama elimizde o günün saat saat kayıtları yok. Evde kimlerin hangi saatte ne yaptığı bilinmiyor. Akşam yemeğinde ne konuşulduğunu bilmiyoruz. En önemlisi ilk saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiğini de bilmiyoruz. Burada beni düşündüren ayrıntılardan biri Maria. Aylar boyunca aynı evde yaşayan insanlar bazı şeylere alışabilir. Garip seslere, tuhaf hislere, karanlıkta kımıldayan gölgelere, ama yeni gelen biri alışmaz. Bu yüzden Maria'nın geliş günü ile cinayetlerin işlendiği günün aynı olması hala dikkat çekici geliyor. Akşam karanlığı çökmeye başladığında Hinterkaifeck'in çevresinde tarlalar ve ormanlar yeniden sessizliğe gömüldü. İçeride yaşayan insanlar muhtemelen ertesi günün planlarını yapıyordu. Çocuklar uyumaya hazırlanıyordu. Maria yeni işindeki ilk gecesine hazırlanıyordu. Hiçbiri birkaç saat sonra isimlerinin Almanya tarihinin en gizemli cinayet dosyalarından birine dönüşeceğini bilmiyordu. Fakat o sırada çiftliğin bir yerinde, belki ahırda, belki samanlıkta, belki de çok daha yakın bir yerde birisi bekliyor olabilirdi. Ve gece çöktüğünde Hinterkaifeck dosyasını 100 yıldan fazla süredir çözülemeyen bir gizeme dönüştüren olaylar başlayacak. 31 Mart 1922 gecesi tam olarak ne yaşandığını kimse bilmiyor. O geceyi anlatabilecek 6 kişi de öldürüldü. Araştırmacılar yaşananları olay yeri bulgularına, otopsi raporlarına ve fiziksel kanıtlara bakarak yeniden oluşturmaya çalıştı. Ve ortaya çıkan tablo katilin planlı hareket ettiğini gösteriyor. Soruşturmacıların büyük bölümü saldırının ahırda başladığını düşünüyor. 4 kurban orada bulunmuştu. Andreas, eşi Katsilia, kızları Victoria ve 7 yaşındaki küçük Katsilia. Ama cevaplanması zor bir soru vardı. Nasıl olmuştu da 4 kişi aynı yerde öldürülmüş ama büyük bir mücadele yaşandığına dair net izler bulunamamıştı. Araştırmacılar yıllar boyunca aynı teori üzerine durdu. Kurbanlar büyük ihtimalle ahıra aynı anda gitmedi. Birer birer gittiler. Belki bir ses duydular. Belki hayvanlarla ilgili bir sorun olduğunu düşündüler. Belki birileri onları çağırdı. Kesin olarak bilmiyoruz. Ama görünen o ki saldırgan insanları tek tek ahıra çekmeyi başarmıştı. İlk kurbanın Andreas olduğu düşünülüyor. Çiftliğin sahibi oydu. Gece duyulan olağan dışı bir sesin kaynağını kontrol etmeye gitmiş olması mantıklı görünüyordu. Katil onu ahırın karanlığında bekliyor olabilirdi. Aldığı ağır darbeler bunun ani bir saldırı olduğunu düşündürüyor. Ardından başka biri geldi. Sonra bir başkası. Ve sonunda ahırda 4 kişi yerde yatıyor. Kurbanların aldığı darbeler saldırıda ağır ve kesici bir çiftlik aletinin kullanıldığını düşündürüyordu. Araştırmacılar Reutauer adı verilen kazma ile çapa arası bir tarım aleti üzerine durdu. Bu alet Hinterkaifeck gibi bir çiftlikte yabancı bir şey değildi. Tam tersine evin çevresinde bulunabilecek sıradan bir aletti. Eğer katil silahı yanında getirmediyse çiftlikte neyin nerede olduğunu biliyor olabilir miydi? Ama katilin işi henüz bitmemişti. Evin içinde hala 2 kişi vardı. Saldırgan eve geçti. Maria odasında öldürüldü. 2 yaşındaki Joseph ise annesinin odasında beşiğinde öldürüldü. Bu noktada dikkat çeken şey saldırının hızı değil sessizliğiydi. 6 kişinin yaşadığı bir çiftlikte 6 insan öldürülüyor ama hiçbir komşu bir yardım çığlığı duymuyor. Kimse bir kavga sesi duymuyor. Kimse gece yaşananları fark etmiyor. Sanki saldırgan ne yaptığını çok iyi biliyordu. Evin yapısını biliyordu. İnsanların nerede uyuduğunu biliyordu. Kimin hangi saatte nerede olacağını biliyordu. Ve belki de en korkutucu ihtimal buydu. Çünkü bu durum katilin rastgele dolaşan bir yabancıdan çok çiftliği yakından tanıyan biri olduğunu düşündürüyordu. Hinterkaifeck dosyasında birçok rahatsız edici ayrıntı var. Ama aradan geçen 100 yılı aşkın zamana rağmen insanların en çok konuştuğu bölümlerden biri küçük Katsilia'nın başına gelenler. Katsilia da diğer aile üyeleri gibi ağır şekilde yaralanmıştı. Ancak otopsi raporları aldığı yaraların onu hemen öldürmemiş olabileceğini gösteriyordu. Saçlarının bir kısmı kopmuştu. Ellerinde ve çevresinde saç telleri bulunmuştu. Ağır kafa travması geçiren bazı insanların yoğun korku, acı ve panik sırasında istemsiz şekilde kendi saçlarını çekebildikleri biliniyor. Bu nedenle bazı uzmanlar Katsilia'nın saldırıdan sonra bir süre daha hayatta kalmış olabileceğini öne sürdü. Belki dakikalar, belki saatler. Kesin süreyi bugün kimse bilmiyor. Eğer bu teori doğruysa küçük Katsilia karanlık bir ahırın içinde uyanmış olabilir.
Çevresinde yerde yatan ailesini görmüş olabilir. Ne olduğunu anlamaya çalışmış olabilir. Ve yardım beklemiş olabilir. Bunun gerçekten yaşanıp yaşanmadığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü olayın tek tanıkları o gece hayatını kaybetti. Soruşturmacılar yıllar boyunca otopsi raporlarını incelediklerinde aynı noktaya tekrar tekrar döndü. Belki de Hinterkaifeck'teki son kurban 7 yaşındaki küçük Katsilya'ydı. Bu ayrıntı yalnızca olayın vahşetini göstermiyor. Aynı zamanda saldırının ne kadar kişisel ve acımasız olabileceğine dair ipuçları veriyor. Çünkü bu artık yalnızca bir cinayet değildi. Bir aile tamamen yok edilmişti. Birçok cinayet dosyasında soru aynıdır. Katil kimdi, neden yaptı, nasıl kaçtı? Hinterkaifeck'te ise soru biraz farklı. Araştırmacılar olay yerini incelemeye başladıklarında akıllarına başka bir ihtimal geldi. Ya katil hiç kaçmadıysa? İlk başta bu kulağa mantıksız geliyor. 6 kişiyi öldüren biri neden olay yerinde kalsın? Ama soruşturma ilerledikçe ortaya çıkan ayrıntılar polisi bu ihtimali ciddiye almaya zorladı. Cinayetlerin işlendiği gece 31 Mart'tı. Cesetler 4 Nisan'da bulundu. Arada yaklaşık 4 günlük bir boşluk vardı ve bu 4 gün boyunca çiftlik tamamen terk edilmiş gibi görünmüyordu. Komşular bacadan duman çıktığını görmüştü. O dönemde çiftlik evleri kendiliğinden sıcak kalmıyordu. Sobanın yakılması, birilerinin odun atması gerekiyordu. Ama evde yaşayan herkes ölüydü. Başka bir ayrıntı daha vardı. Çiftlikteki hayvanlar açlıktan ölmemişti. İnekler beslenmiş gibiydi. Ahırdaki hayvanların bakımı tamamen ihmal edilmiş görünmüyordu. Sanki birileri günlük işleri yapmaya devam etmişti. Çiftlik hayvanları birkaç gün boyunca tamamen kaderine terk edildiğinde bunun izleri hemen ortaya çıkar. Özellikle inekler sağılmadığında ciddi sorunlar yaşamaya başlar. Ancak olay yerindeki durum beklenen kadar kötü değildi. Ev incelendiğinde mutfağın kullanılmış olabileceğini düşündüren işaretler de bulundu. Yiyeceklerin yerleri değişmişti. Bazı araştırmacılar katilin evde yemek hazırlamış olabileceğini öne sürdü. Kesin olarak kanıtlanabilmiş bir durum değildi. Ancak ortaya çıkan tablo giderek daha rahatsız edici hale geliyordu. Çünkü bu durumda karşımıza sıradan bir katil çıkmıyordu. Kurbanlarını öldürdükten sonra paniğe kapılıp kaçan biri de yoktu. Bunun yerine son derece sakin davranan biri vardı. Hayvanları besleyen, evde dolaşan, belki yemek yiyen, belki uyuyan ve bütün bunları birkaç metre ötesinde 6 ceset dururken yapan biri. Çoğu insan bir katilin öldürdükten sonra kaçmasını anlayabilir. Ama öldürdükten sonra kalmasını anlamakta zorlanır. Daha da rahatsız edici bir ihtimal daha vardı. Ya katil cinayetlerden sonra çiftlikte kalmadıysa? Ya zaten cinayetlerden önce de oradaysa? Tavan arasından gelen sesler, ormandan gelen ayak izleri, kayıp anahtar, yabancı gazete. Belki bütün bunlar aynı hikayenin parçalarıydı. Belki birisi günlerdir, hatta haftalardır Hinterkaifeck'i izliyordu ve 31 Mart gecesi yalnızca planın son aşamasını uygulamaya koydu. 1 Nisan geçti, 2 Nisan, 3 Nisan geçti ve Hinterkaifeck'te yaşayan hiç kimse ortalıkta görünmedi. İlk başta bu çok dikkat çekmedi. Çiftlik hayatı dışarıdan bakıldığında sessizdi. İnsanlar günlerce kimseyle görüşmeyebilirdi. Ama zaman ilerledikçe gariplikler artmaya başladı. Küçük Katsilya okula gitmemişti. Postalar birikiyordu. Bir motor tamircisi daha önce çağrıldığı iş için çiftliğe geldi. Saatlerce bekledi. Kimse çıkmadı. Kapıları çaldı, seslendi, cevap alamadı. Asıl şüpheler 4 Nisan günü yoğunlaştı. Komşular artık bir şeylerin ters gittiğinden emindi. Birkaç kişi birlikte çiftliğe gitmeye karar verdi. Grubun içinde Lorenz Schlittenbauer de vardı. Victoria'nın eski sevgilisi. Joseph'in babası olabileceği düşünülen adam. Çiftliğe ulaştıklarında ilk dikkatlerini çeken şey sessizlik oldu. Kapılar kapalıydı. Kimse cevap vermiyordu. Bir süre etrafı kontrol ettiler. Sonra ahıra yöneldiler. İçeri girdiklerinde birkaç adım sonra samanların arasından dışarı uzanan bir ayak gördüler. Yaklaştılar, samanları kaldırdılar. Ahırın içinde üst üste yığılmış cesetler vardı. Andreas, Katsilya, Victoria ve küçük Katsilya. Dördü de ölüydü. Bazılarının üzeri samanla örtülmüştü. Sanki biri cesetleri saklamaya çalışmış ya da belki görmek istememişti. Dehşet bununla da bitmedi. Eve girdiklerinde Maria Baumgartner kendi odasında ölü bulundu. Daha birkaç gün önce işe başlamıştı. Son olarak Victoria'nın odasına geçildi. 2 yaşındaki Joseph beşiğin içinde öldürülmüş halde bulundu. Korkunç tablo tamamlanmıştı. Çiftlikte yaşayan 6 kişinin tamamı öldürülmüştü. Olay kısa sürede bölgeye yayıldı. Polis çağrıldı, dedektifler geldi, doktorlar geldi, gazeteciler geldi. Almanya'nın dört bir yanındaki insanlar aynı soruyu sormaya başladı. Bu kadar vahşi bir katliamı kim yapmıştı? Ama soruşturmanın daha ilk saatlerinde büyük bir sorun ortaya çıktı. Olay yeri bugünkü standartlarla korunmamıştı. Komşular cesetleri bulmadan önce çiftliğe girmişti. Evin içinde dolaşmışlardı. Cesetlerin üzerindeki samanlar kaldırılmıştı. Kapılar açılmıştı, odalar kontrol edilmişti.
Kimin nereye bastığı, neye dokunduğu artık net değildi. Polis geldiğinde karşılarında yalnızca bir cinayet mahalli değil, çoktan bozulmaya başlamış bir olay yeri vardı. Belki de katili ele verebilecek bazı izler daha o günden kaybolmuştu. Polis önünde duran en büyük sorun şüpheli eksikliği değildi. Tam tersine yıllar boyunca yüzlerce kişi sorgulandı. Binlerce ifade toplandı. Onlarca farklı teori ortaya atıldı. Ama hiçbir teori dosyayı tamamen açıklayamadı. Şüphelilerin başında Lorenz Schlittenbauer geliyordu. Sıradan bir komşu değildi. Victoria ile geçmişte ilişki yaşamış, Joseph'in babası olabileceği düşünülüyordu. Ama polisi yalnızca geçmiş ilişkileri nedeniyle ilgilendirmiyordu. Cesetlerin bulunduğu gün Lorenz'in bazı davranışları yıllarca tartışıldı. Tanıklar onun evin içinde alışılmadık derecede rahat hareket ettiğini, sanki bazı bölümleri önceden biliyormuş gibi davrandığını söyledi. Kapalı olması gereken bazı kapıları doğrudan açabilmişti. Kaybolan ev anahtarı hala bulunamamıştı ve bazıları Lorenz'in bu anahtara sahip olduğunu düşündü. Eğer Joseph gerçekten onun oğluysa ortada hem duygusal hem ekonomik nedenler bulunabilirdi. Ama bütün bunlara rağmen Lorenz'i suçlayacak kesin bir kanıt hiçbir zaman bulunamadı. Ne bir itiraf, ne fiziksel delil, ne de doğrudan bir bağlantı. Güçlü şüphe ile güçlü kanıt aynı şey değildir. Bir başka teori gezgin katil ihtimaliydi. Bu teoriye göre suçlu bölgeden geçen bir yabancıydı. Belki bir kaçak, belki bir serseri. Çiftlik izoleydi. Çevresi ormanlarla kaplıydı. Ama bu teorinin önemli bir sorunu vardı. Katil çiftliği çok iyi biliyor gibi görünüyor. İnsanları tek tek ahıra çekebilmişti. Evde rahat hareket etmişti. Hayvanlarla ilgilenmiş olabileceği düşünülüyor. Bunlar rastgele gelen bir yabancı profiline tam olarak uymuyordu. Aileye duyulan kişisel nefret teorisi de gündeme geldi. Andreas Gruber sevilen biri değildi. Sert mizacı, kontrolcü davranışları ve ensest skandalı bazı insanlarda öfke yaratmış olabilirdi. Polis Andreas'ın geçmişte sorun yaşadığı birçok kişiyi araştırdı. Ama yine sonuç çıkmadı. Daha da ilginç bir teori Karl Gabriel'i işaret ediyordu. Victoria'nın savaşta öldüğü düşünülen eşi. Bazıları yıllar boyunca Karl'ın aslında ölmediğini, savaş sonrası gizlice geri döndüğünü, ailesini başka biriyle birlikte görüp intikam aldığını iddia etti. Bu teori gazetelerde uzun süre yer aldı. Ancak araştırmalar sonunda Karl'ın savaşta öldüğüne dair güçlü kanıtlar bulundu. Her teori kapının bir kısmını açıyordu ama hiçbiri bizi son odaya götürmüyordu. Lorenz bazı soruları açıklıyor ama hepsini değil. Yabancı katil teorisi bazı ayrıntılara uyuyor ama çiftliği bu kadar iyi tanımayı açıklayamıyor. Aile içi nefret teorisi güçlü bir motivasyon veriyor ama somut delil sunamıyor. Karl Gabriel teorisi dramatik görünüyor ama tarihsel kanıtlarla zayıflıyor. Normalde çoğu cinayet dosyasının bir ömrü vardır. Birkaç yıl araştırılır, ya suçlu bulunur ya da dosya kapanır. Hinterkaifeck farklıydı. Polisler, gazeteciler, tarihçiler, suç araştırmacıları, hatta sıradan insanlar neredeyse her nesil bu dosyaya yeniden dönüp aynı soruyu sordu. Ama zaman acımasızdı. Tanıklar yaşlanıyordu. Şüpheliler ölüyorlardı. Fiziksel kanıtlar kayboluyordu. Cinayetlerden yaklaşık bir yıl sonra çiftlik yıkıldı. Yerine yeni yapılar inşa edildi. Olay yeri büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. Yıllar boyunca yeni tanık iddiaları ortaya çıktı. Bazı insanlar ölüm döşeğinde itiraflar duyduklarını söyledi. Bazıları aile üyelerinden gelen gizli belgeler olduğunu öne sürdü. Hiçbirisi kesin olarak doğrulanamadı. Belki de en ilginç gelişme 2007 yılında yaşandı. Almanya'da polis akademisinde eğitim gören öğrenciler ve uzmanlar dosyayı modern yöntemlerle yeniden incelemeye karar verdi. Amaç basitti. 1922 yılında gözden kaçmış olabilecek ayrıntıları yeniden değerlendirmek, ifadeleri tekrar okumak, şüphelileri yeniden analiz etmek. Aylar süren çalışmalar sonunda araştırmacılar belirli bir şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Diğer isimlerden daha güçlü görünen bir aday vardı. Ancak ilginç bir karar alındı. Şüphelinin adı kamuoyuna açıklanmadı. O kişi çoktan ölmüştü ve ailesinden bazı insanlar hala hayattaydı. Dosya bir kez daha yarım kaldı. 100 yılı aşkın süredir insanlar cevaplara çok yaklaşıyor. Hiçbir zaman tamamen ulaşamıyor. Bir isim ortaya çıkıyor ama kesinleşemiyor. Bir teori güçleniyor ama eksik kalıyor. Bir ihtimal mantıklı görünüyor ama bütün soruları cevaplayamıyor. Ve dosya yeniden karanlığın içine gömülüyor. Bugün Hinterkaifeck çiftliğinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ev yok, ahır yok, o gece yaşayan kimse yok. Soruşturma yürüten polisler yok. Şüphelilerin tamamına yakını da artık hayatta değil. Ama Hinterkaifeck dosyası yaşamaya devam ediyor. Çünkü bazı olaylar yalnızca işlenen suç yüzünden hatırlanmaz. Cevapsız kaldıkları için hatırlanır. Belki de bu dosyayı bu kadar rahatsız edici yapan şey katilin kim olduğunu bilmememiz değil. Belki de rahatsız edici olan yaşananların günler önceden başlamış olması. Tavan arasından gelen sesler, karda ortaya çıkan tek yönlü ayak izleri, kaybolan bir anahtar, kimsenin sahip çıkmadığı bir gazete ve bütün bunların ardından gelen sessizlik.
Bugün bu ayrıntıların hangisinin gerçekten önemli olduğunu bilmiyoruz. Belki bazıları yalnızca tesadüftü. Belki bazıları sonradan büyütüldü. Ama hepsi bir araya geldiğinde insanın aklında aynı soruyu bırakıyor. Ya aile aslında yalnız değildiyse? Ya birisi onları günlerdir izliyorduysa? Ya katil o gece çiftliğe gelmediyse? Ya zaten oradaysa? 100 yıldır insanlar aynı soruya cevap arıyor. Katil kimdi? Ama açıkçası ben bu dosyada başka bir soruya daha takılıyorum. Katilin kim olduğundan çok eve ne zaman girdiğine. Çünkü bazen bir cinayeti çözen şey katilin nasıl çıktığı değil, içeri nasıl girdiğidir. Belki de bu yüzden Hinterkaifeck sıradan bir cinayet hikayesi gibi hissettirmiyor. Bu dosyada korku cinayetlerin işlendiği anda başlamıyor. Korku cinayetlerden önce başlıyor. Ve tam olarak neyin gerçek olduğunu bilmediğimiz için bitmiyor. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçti. Yüzlerce araştırmacı bu dosyayı inceledi. Binlerce sayfa rapor yazıldı. Onlarca teori ortaya atıldı. Ama hala kesin olarak cevaplayamadığımız bir soru var. 31 Mart 1922 gecesi Hinterkaifeck'te gerçekten ne oldu? Belki bir gün yeni bir belge ortaya çıkacak. Belki bugüne kadar gözden kaçmış bir ayrıntı bulunacak. Belki de cevap çoktan bulundu, bizimle birlikte mezara gitmeyi seçti. Çünkü bazen en korkutucu şey bir canavarın varlığı değildir. Cevabın yokluğudur. Burası Umru evreni ve bazı dosyalar kapanmaz. Sadece cevaplarını götüren insanlarla birlikte sessizleşir.